Sevgili dostlar, merhaba. Bugün yine Fatih Menderes Bilgili ile beraberiz. Bugünkü sohbetimiz din eğitiminde doğanın ustalığı hakkında olacaktır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Tüm dostlara sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İsterseniz ilk olarak insanın dünyaya gelişinden başlayalım. Olur. Evrenimiz bundan yaklaşık 13,7 milyar yıl önce, gezegenimiz de 4,5 milyar yıl önce yaratıldı. Gezegenimizdeki canlılar aleminde de önce bitkiler, sonra hayvanlar, sonra da insanlar ortaya çıkmaya başladı. İnsanın dışındaki bütün varlıklar gezegenimizde bir denge unsuru olarak görev icra etmektedir. Burada şu soru aklımıza gelmektedir. Gezegenimizin düzeni için insana gerek var mıydı? İnsana ihtiyaç var mıydı? Bizim kanaatimiz hayır. Hatta insan olmasaydı gezegenimiz daha düzgün olurdu diye düşünüyoruz. Çünkü doğayı bozan insanoğludur. Bunun sebebi de aslında bundan önceki oturumda da bahsetmiştik. İnsanın akıl ve irade sahibi bir varlık olmasıdır diyebiliriz. Yani insan doğayı tahrip ederken diğer varlıklar düzeni sağlamaya çalışıyor mu diyorsunuz? Doğru Aynen mu? öyle. Örneğin yere bir yiyecek dökülse karıncalar gelir onun yerin altına götürür. Hem orayı temizlemiş olur hem de o yiyecekten yararlanır. Burada insanı terbiye eden bir çok ders olduğunu düşünüyorum. Bir örnekle yaşadığım kendi tecrübemden vereyim. Evde bir kedimiz var. Bu kedinin beni eğittiğini, terbiye ettiğini söyleyebilirim. Bu sayede hayvanlar konusunda farkındalık seviyem arttı. Diğer canlılarla iletişim becerim, empati yeteneğim arttı. Bir de böyle canlı varlığı çok yakinen tanımam, yaratanı daha iyi tanımamı sağladı. Hatta bu sözleri düşünürken, yazarken bana onun katkı sağladığını bile söyleyebilirim. Bunu bir çeşit doğa gözlemi olarak nitelendirebiliriz. Doğadan öğreneceğimiz gerçekten çok şey vardır. Bu bağlamda doğayı bizi eğiten bir öğretmen olarak görebiliriz. Yani siz doğayı da mı bir din eğitimcisi olarak görüyorsunuz? Evet, bizim din eğitimi anlayışımız doğanın insanı terbiyesini içine alan bir yaklaşımdır. Buna insanın doğal ayetlerle terbiyesi yani eğitimi de diyebilirsiniz. Dolayısıyla din eğitimini sadece insan vermez. Doğa da bize bir din dersi, bir ahlak dersi, bir insanlık dersi verebilir. Burada dinin doğal yönünden bahsedebilir miyiz? Evet, bu bağlamda dinin doğallığı söz konusudur. Burada kastettiğim doğallık, dinin doğaya, özelde de insan doğasına uygunluğudur. Bu özelliğe sahip bir din de insanı doğru ve gerçek olana yani hakikate yöneltir. Böyle bir dine karşı çıkmaktan gerçekten çok zor diye düşünüyorum. Kanaatimce din karşıtlığının en büyük sebebi hakikate götürmeyen veya hakikati yansıtmayan yanlış din anlayışlarıdır. Bunun için nasıl bir akıl gerekir? Öncelikle sağlıklı yani selim bir akla ihtiyacımız vardır. Böyle bir aklın ortaya çıkıp gelişmesi de doğa sayesinde mümkündür. Bu konudaki bozulma insan kaynaklı olduğu için doğanın terbiye ettiği bir akla ihtiyacımız vardır. Zira ya insan yanlış bir akıl da inşa edebilir. Bu hususta zihnin kazanım bağlamında doğal eğitimi söz konusudur. Burada organik olan zihin ile organik olmayan zihin arasındaki farkın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Doğal zihin ve doğanın eğittiği akıl derken ne kastediyorsunuz? Şunu kastediyorum. İstersen iki örnekle anlatmaya çalışayım. Örneğin siz şu tarihte kıyametin kopacağını veya işte bir kurtarıcının adı ne olursa olsun sizi kurtaracağını iddia ediyorsanız yarın zamanı geldiğinde bu gerçekleşmezse o zaman bu zihinsel yapının sağlıklı olmadığı düşünülür.
Çünkü gerçekleşen olaylar inancınızın yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. İşte böyle bir zihnin doğal olmadığını, yani doğaya uymadığını söylemek istiyoruz. Bir de halk arasında karabasan denilen örneği verebiliriz. Uykudan uyanıklığa geçiş sırasında bir tutulma gerçekleştiğinde eğer bunun nedeninin siz cinler olduğunu iddia ederseniz böyle bir zihnin de doğallığından bahsedemeyiz. Çünkü bilim bunun bir uyku felci olduğunu ve bu halin insanı o anda aslında tehlikeli bir şey yapmaktan koruduğunu söylemektedir. Bu bilimsel tespit de sizin zihinsel yapınızın gerçeği yansıtmadığını ortaya koymaktadır. Bu durumda doğanın onayını almak zorunda mıyız? Elbette inandıklarımız ile gerçekleşenler birbiriyle çelişmemelidir. Yani söylediklerimizin doğru olduğunu iddia ediyorsak onları doğa ile yüzleştirmemiz gerekir. Çünkü doğa gerçeği apaçık ortaya çıkaran bir özelliğe sahiptir. Bunun içindir ki Allah'ın varlığına şahitlik bile doğaya bakılarak yapılmaktadır. Bu sebeple doğaya şehadet alemi denilmiştir. Burada şehadet aleminden gayb alemine doğru gitmemiz gerektiğini de ifade edebiliriz. Bu hususlarda bizim paradigmamız, çözüm modelimiz bu şekildedir. Yani doğadan gayb alemine veya fizik ötesine doğru bir yolculuktur. Din eğitimi açısından doğanın öğreticiliği ile insanın öğreticiliği arasındaki farktan da bahseder misiniz? Şayet insan yanlış anlamaz ve yanlış değerlendirmezse doğal varlıklar yalan söylemez. Hep doğru söyler. Bu nedenle bilimde son sözü doğa söyler. Yani yaptığınız deneylerin doğruluğunu onaylayan yine doğadır. Sadece insanoğlu bilinçli olarak yalan söyleyebilir. Bunun çözümü de verilen eğitimin kişiye aklını ve mantığını kullanma becerisini kazandırmasıdır. Ancak bu şekilde insan doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Peki hocam şöyle bir soru soralım o zaman. Evet. Siz konuşmanın başında insanoğlunun gezegenimizin düzeni için tasarlanmadığını söylediniz. Öyleyse ne için yaratıldı? Doğanın dengesini sağlamada bize ihtiyaç yoksa o zaman insan başka bir amaç için yaratılmış olmalıdır diyoruz. Bu durumda insanın varoluş sebebi nedir? İnsanın en önemli sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Bu husus felsefede varlık veya ontoloji meselesi olarak isimlendirilir. Yalnız bu mesele ayrı bir oturumun konusudur. Ancak şu kadarını söyleyebilirim. İnsanoğlu hayata ve olaylara anlam verme ihtiyacı hisseden bir varlıktır. Yaşamın temel güdüsü de bu anlam arayışıdır. Bu sorunun cevabının da bizi gönderen yaratıcı tarafından insan elçilerin dışında doğal elçilere de mesaj olarak ben yüklendiği kanaatindeyim. Hocam doğal elçiler derken buna insan da dahil midir? Evet, insanın bedeni de dahil tüm varlıklar yaratıcının mesajını taşır. Bedenimiz de doğanın bir parçası olup her bir parçası bizden bağımsız çalışır. Örneğin şu anda atomlarımız, hücrelerimiz, dokularımız bizden bağımsız çalışır. Onların yönetimi de yaratıcının eseri olduğundan dolayı bu biyolojik yapımızın söylediği her şey bir hakikattir. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi insanın içindeki özben ve bunun sahip olduğu zihinsel yapı yalan da söyleyebilir, doğru da söyleyebilir. Bu hususta yaratıcı tercihi insana bırakmıştır. Hocam sonuç olarak biz kesin doğruları doğadan mı öğreneceğiz diyorsunuz? Evet, insanın söylediklerini doğa desteklemelidir. Örneğin biz doğada yaratılışın nasıl başladığını mı öğrenmek istiyoruz? Gideceğimiz yer neredir? Olayın gerçekleştiği yerdir. Yani doğadır. Aslında kutsal kitap da buna işaret etmektedir. Bu işaretlere din dilinde ayet denilmektedir. Buna yazılı, sözlü ayet, tabiattakilere de doğal ayet diyebiliriz.
Bu bağlamda şöyle bir ayet vardır. Yeryüzünde dolaşımda yaratılışın nasıl başladığına bir bakın. Şimdi burada da gördüğümüz gibi insanın nasıl yaratıldığını mı öğrenmek istiyoruz? Bakacağımız yer doğadır. Bu konuda söylenen sözler doğadakilerle çelişmemelidir. Doğadaki varlıkları ve varlıklar arasındaki ilişkileri okuyup açıklamaya bildiğiniz gibi bilim veya ilim diyoruz. Ancak biz ilmi sadece doğa ile sınırlandırmadığımızın da altını çizmek gerekir. Hocam o zaman son sorumuz şu olsun. Bu söyledikleriniz doğaya teslim olmak anlamına mı geliyor? Çok güzel söylediniz. Aynen öyle. Bizim din anlayışımız da budur. Çünkü doğanın kanunlarına teslim olmak aynı zamanda yaratıcıya teslim olmak demektir. Zaten başka da bir seçenek yoktur. Bu bağlamda doğaya savaş açmak bir açıdan yaratıcıya, hatta insanlığa savaş açmak anlamına gelir. Bu savaşın sonunda da her zaman kaybeden insandır. Kısaca ifade edecek olursak, gözlem yapabilen bir insanın doğadan öğreneceği çok şey vardır. Zaten bilim ve teknolojinin gelişmesi de bu şekilde olmaktadır. Bu bağlamda doğa bir öğretmendir. Doğanın ustalığına ve şahitliğine teslim olmak, din eğitiminin kazandırmak istediği bir özelliktir. Aksi takdirde doğadan ve doğal olandan bağımsız, yani uzak bir din eğitimi pratiği ancak dinler tarihi olur. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum hocam. Ben de teşekkür ederim. İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. İnşallah. Sevgili dostlar, bu programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.